Burada suç isnat edilen şey uyuşturucu vakası. Onunla ilgili eğer elde bir delil varsa, onunla ilgili bir WhatsApp görüşmesi varsa, bir mesaj varsa onlarla ilgili ben bilgilendirmek istiyorum ya. Yoksa babacığım kimsenin hovardalığı kimseye kalmaz yani istediğini yapar. Burası özgür bir ülke. Bir kadın bir erkekten beraber olabilir. Fenerbahçe başkanı da Galatasaray başkanı da bir kadından beraber olabilir. Evli değilse, bekarsa. Anladın mı? Bunlar kadar normal bir şey yok. Ama ne yazık ki Saadettin Saran ismini bir paçavra gibi yerden yere vurdular. Yerden yere vurdular. Şimdi ben her zaman şuna çok inanan bir adamım. Dikkat ediyorsan bugüne kadar da bu konuyla bir konuşmadım. Evet. Bunun sebebi şu. Masumiyet karinesi diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi konuşursun. Gördüklerini, okuduklarını yorumlarsın. Sonuçta hiçbir şey çıkmaz, ortada kalırsın. Bir sürü kişi de ortada kalma ihtimali çok yüksek. Bunları yapmayın arkadaşlar. Saadettin Saran'ın yaptığı hovardalık beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Bana ne? Ama gel gör ki bir uyuşturucu kısmı işi var ki işin içerisinde. Bu esasında kritik konulardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe başkanıysan eğer, bir camianın başkanıysan uyuşturucu kullanamazsın. Normalde de kullanamazsın da Fenerbahçe başkanıysan hiç kullanamazsın. Hiç kullanmaman gerekiyor. Bu tip şeylere hiç tevessüt etmemen gerekiyor. Hayatına, yaptığına, ettiğine, attığına adama birazcık daha dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin bu tip şeylere ya. İşte bahçesindeki otlar falan filan söylendi. Yok işte kavanozda bulunan bazı maddeler söylendi. Bu arada buradan bir bilgi vereyim arkadaşlar. Saadettin Bey'in adli tıp kurumuna verdiği saç örneğinden alın bu Saadettin Saran'ın saç örneği bunu inceleyin denmemiş. X ismiyle adli tıpa verilmiş ve rapor Saadettin Saran'a verildiği belli olmadan çıkartılan bir rapor. Yani kimse Saadettin Saran'ın üzerine bir oyun falan oynamıyor. Adli tıp Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından bir tanesidir. Neydi Saadettin Saran? Ben dedi devletime, adalete güveniyorum dedi. Çıktı Milano'dan atladı Türkiye'ye geldi değil mi? Devletin adaletine güveniyorsa o zaman devletin adaletinin en önemli noktalarından bir tanesi olan adli tıp kurumuna niye güvenmiyorsun da gidip özel bir şirkette saç örneği veriyorsun? Şimdi böyle şey olmaz. Bir adamın çiğ yemediyse karnı ağrımaz kardeşim. Şimdi ortada bir vaka var. Bunu ben de görebiliyorum. Bu vaka varsa eğer ve bu vakadan Fenerbahçe başkanı olarak Saadettin Bey'in çıkması mümkün değil. Bunu söylemem lazım. Şimdi avukat arkadaşlarımızla konuştuk. Adli tıpçı arkadaşlarımızla konuştuk. Bir sürü insanla konuşuyorum. Diyorlar ki her şey bitse en alt alacağı ceza. Yani bu işin bildiğim kadarıyla kullanmanın bir cezası yok deniyor. Fakat şöyle bir cezası var. Mesela her ay gidip Amatem'de bir kan, saç, tırnak testi yaptırıyorsun. Abi Fenerbahçe başkanı en az cezayı alsa bile, Sayın Saadettin Saran, en az cezayı alsa bile, Saadettin Bey her ay Fenerbahçe başkanı her ay gidip Amatem'de kan, saç, idrar, bilmem o testleri verir mi ya? Böyle şey olur mu arkadaşlar ya? Şimdi ben buradan Saadettin Bey'e sesleniyorum. Saadettin Bey ortada bir şeyler var. Tamam. Abi ben devletçi bir adam. Ben savcılarımıza güvenen bir adam. Devletimize güvenen bir adam. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünen bir adam. Burada tamamen masumiyet karinesi diyoruz ama bir de gördüğümüz şeyler de var. Bu şartlarda Fenerbahçe başkanı olması çok zor görünüyor. Devam etmesi başkanlığa çok zor görünüyor. Nasıl çözümler ortaya konulabilir? Onları da anlatacağım. Ama üzerine bir suç atılı Fenerbahçe başkanı olmaz. Hele de bu suç adi bir suçsa, bir uyuşturucu kullanma durumuysa. Bu şartlarda başkanlığa devam edemez. Ne yapacaksın?